Koronavirüs hızla bulaşan bir grip hastalığına neden oluyor. Ancak bundan sonra toplumda ondan daha tehlikeli, daha hızlı bulaşan bir virüs daha var. Acaba bana bulaşacak mı? Acaba yakın zamanda ben de ölecek miyim? Sorularının yol açtığı korku ve panik. Aslında sigara ve alkolden her gün daha fazla insan ölmekte. Ancak koronavirüsünün nedenini, aşısını, tedavi yöntemlerini bilmediğimizden toplumda bir panik oluşuyor. Durumu abartma eğilimine giriyor ve sağduyuyu kaybediyoruz. Bu da insanları akıl dışı davranışlara doğru götürüyor. Bakın dünyadan gelen haberlerde marketler adeta talan ediliyor. Korku ve panik piyasa içinde gayet iyi bir ürün. Sosyal medyada ayrı panik havaları estiriliyor. Panik havası toplumsal korkuyu besliyor. Toplumsal korku da hiç olmayacak yeni tehlike ve tehditleri karşımıza çıkarmakta. Gereksiz yere alınan tehditler aslında uzun vadede daha kötü sonuçlar doğurabilmekte. Örneğin 2001'de Amerika Birleşik Devletleri İkiz Kuleler saldırısını hatırlayın. Bu saldırı sonrasında uçağa binmekten korkan insanlardan, karayolu tercih edenlerden 1000 tanesi trafik kazasında vefat etti. Depremden kaçıp başka şehirde başka depremde hayatını kaybedenler var. Hakeza virüsten kaçarken gittiği ülkede mahsur kalanlar, hatta orada virüse yakalananlar bile var. Kaderin ve ecelin önüne geçememekle birlikte gerekli tedbirlerimizi almalıyız. Ancak panikle verdiğimiz kararlar hayatımızı karartmamalı. Aşırı tedbir, korku, panik yapan kişiler stresi kontrol edilemeyen bir stres haline getiriyorlar. Koronavirüs de kontrol edilemeyen bir stres haline gelirse kişide kaçınma davranışları ortaya çıkıyor. Kaçınma davranışları da kişiyi sosyal olarak bireysel davranışlarında kısıtlıyor. Bu korku hastalığı koronavirüs gibi öldürücü olmuyor ama kişide ciddi bir yeti yetimi yapıyor. Kişi ailesiyle ilgili ilişkilerde, sosyal temaslarda, basit bir toplantıda, evden çıkmada sorun yaşayabiliyor. Hatta bu tarz fobisi olan kişiler mesela banyoya bile gidemiyor. Evde eline çorap geçirip dolaşıyor. Bu fobi daha kötü sonuçlara neden olmakta. O yüzden aklı selim davranmakta ve mütevekkil olup hayatın sürdürülebilirliğine yönelik adımlar atmalıyız. Tarih boyunca salgın hastalıkların ilerlemesine baktığımızda uzun vadede hep insanlığın iyiliği, selameti için daha iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Örneğin çiçek hastalığı aşı biliminin gelişmesine neden olmuş, kolera temel altyapı hizmetlerinin gelişmesine neden olmuş, AIDS toplumsal ve cinsel davranışların düzenlenmesi ve denetlenmesi konusunda olanak sağlamış. Bu virüs de tüm dünya milletlerinin aslında aynı gemide olduğunu, uzun vadede sorunlarımıza beraber çözüm bulmamız gerektiğini bize gösteriyor. Tetikte olmanız için içinizden gelen bir uyarı olan endişe, yaklaşan gerçek bir tehlike için sizi uyarır ve bu tehdit ile baş etmeniz için panik yapmadan önlemler almanızı sağlar. Dost olan endişe sizleri çözümler ve stratejiler üretmeye yönlendirir. Dost olmayan ve kontrolden çıkan endişe olarak bilinen kaygı, yani anksiyete ise sizi tekerleğin içinde dönen bir hamster gibi yapar. Sürekli aynı gerçek dışı döngüde dönüp durursunuz. Hiçbir gerçekçi çözüm üretemezsiniz. Ilımlı duygusal bir stres oluşturan endişe, kafanızın içinde daha ciddi bir duygusal stres oluşturur. Bu da kaygıdır. Kaygı ise bedeninizde gerçekleşir. Kaygı ataklarının en iyi ilacı, kendi çarpık gerçeklik algınızın yerine doğru gerçekliği ve bilimsel verileri hakim kılmanız ve bedensel farkındalığınızı arttırmanızdır. Bu nedenle koronavirüs salgını hakkında bir fikriniz ve bilginiz yoksa doğru kaynakları okuyarak bilinçlenmelisiniz. Unutmayın, bilgisizlik size daha fazla korku ve kaygı verir. Lütfen asılsız haberlere inanmayın. Gereksiz kaygıya sürüklenmeyin. Önlem alın ve panik olmayın. Hayatınızı felce uğratan koronavirüs değil, gereksiz panik ve bilgisizlik olacaktır. Bir süre normal günlük hayatımızı yaşamaya devam edemezsiniz. Ama hem rehavete düşmeden hem de paniğe kapılmadan sağlığınız için gerekenleri yapabilirsiniz. Covid-19 ile belki aylarca yaşayacağız. İnkar da etmeyelim.
panikte yapmayalım. Hayatı gereksiz yere zorlaştırmayalım. Mutlu olmayı ve bu gerçekle yaşamayı öğrenelim. Virüs yazın etkisini azaltmayacak. Brezilya ve Arjantin'de şu an mevsim yaz ama virüs yayılmaya devam ediyor. Virüs dediğimiz şeyler aslında öldürücü, şeytani birer düşman değiller. Onlar da aynen bizim gibi üzerinde konuşlandıkları alan sayesinde yaşayan canlılar. Zaten genelde hayvanlardan bize geçiyorlar. Ve evet, hayvanları genelde öldürmüyorlar. Çünkü kendileri de yaşamak için üzerinde yaşadıkları canlılara muhtaçlar. Yüzyıllardır hayvanlarla beraber yaşamaya alışmışlar. Peki biz neden ölüyoruz? Çünkü birbirimizi tanımıyoruz. Virüs kendini hala hayvan vücudunda zannediyor. Yeni yerleştiği konağın şartlarını henüz bilmiyor. Belli bir süre geçtikten sonra hem bizler onlara bağışıklık kazanacağız hem de onlar kendi sonsuz yaşamları için mutasyona uğrayıp insan vücuduna alışacaklar. Böylece beraber yaşamaya alışacağız. Hepimiz bu virüse yakalanacağız. Hatta belki birçoğumuz yakalandı bile ama fark etmedi. Ve hatta hastalığı da atlattı. Vücudu virüsle yaşamaya çoktan alıştı ya da virüs o vücutta yaşayamadı ve başka konaklara geçti. Şu an alınan karantina, tatil, izin ve benzeri önlemlerinin tamamı virüsün yayılma hızını yavaşlatıp sağlık sektörünün çökmesini engellemek için. Çok hızlı yayılımda hastanelerin yoğun bakım üniteleri çıkmaza giriyor ve bilâmecbur İtalya örneğinde olduğu gibi hangi hastanın yaşayacağına, hangisinin öleceğine karar verilmesi gereken çok korkunç bir durum ortaya çıkıyor. Bu hastalıkta en önemli örneklerden birisi Diamond Princess gemisi. Gemideki 3700 kişinin 700'ünde test pozitif çıkmış. Ama bu 700 kişinin 350'si hastalığı hissetmemiş bile. Ve hala çok sağlıklılar. Yatak döşek yatmıyorlar. Ki yaş ortalamaları da bayağı yüksek. Peki neden hissetmediler? Çünkü o 350 kişinin bağışıklık sistemi çok güçlüydü. Yani bu hastalıkta en önemli şey bağışıklık sistemi. Aramızda bağışıklığı iyi olanlar, spor yapanlar, doğru besinleri alanlar, sigara içmeyenler ve benzeri. Bu hastalığı belki hissetmeyecek bile. Belki hafif bir grip gibi atlatıp hayatlarına devam edecekler. Arkadaşlar, bu virüsle yaşamaya alışmalıyız. Aşısı bulunsa bile mutasyona her uğradığında aşı işlevini kaybedecek. Grip aşıları da böyledir. Sizi sadece geçmiş senelerin grip virüslerinden korur. Ama yeni sene çıkan virüslerden koruyamaz. Yani tam koruma sağlayamaz. Tam koruma her zaman için bağışıklık sisteminizdir. Ve büyük bir olasılık ile süre geçtikçe öldürmeyecek şekilde mutasyon geçirecek. Yani bu virüsü ne kadar geç kaparsanız tehlikesi o kadar az olacak. Evet, hepimize uğrayacak bu virüs ama ne kadar geç uğrarsa o denli şanslı olacağız. Peki ne yapmak gerekiyor? Öncelikle vücut direnci, spor ve hareket. Sonrası beslenme. Özellikle meyve sebzeler ile daha spesifik şeyler. Mesela sarımsak, sirke, yoğurt, kefir, yeşil çay ve benzeri şeyler. Sonrası ise besin takviyeleri. Kesinlikle sigarayı bırakmak gerekiyor. Özellikle C vitamini, çinko, beta glukanlar ve kara mürver ekstresi. Bunlar bağışıklık sistemini çok dirençli hale getiriyorlar. Bakın, alın 70 yaşında birini her gün bu felaket haberlerini izletin. Sıra sana geliyor, sıra sana geliyor mesajını verin. İddia ediyorum bu insan birkaç ay içinde ölür. Bu korkular stres ve anksiyete yoluyla immün sistemimizi perişan ediyor. Konumuzu çok güzel özetleyen bir fıkrayla sohbetimizi bitirelim. Tüccarın biri bir gün yolda veba ile karşılaşır. Endişeyle vebaya bakar ve nereye gidiyorsun diye sorar. Veba, Bağdat'a diye yanıtlar. Kaç kişinin canını alacaksın diye tekrar sorar tüccar. Veba, çok değil, sadece 5000 kişi der. Aradan zaman geçer ve tüccar yolda yine vebayı görür. Fakat duymuştur ki Bağdat'ta vebadan dolayı 60.000 kişi ölmüştür. Bana 5.000 kişi öldüreceğini söylemiştin der vebaya. Oysa sen 60.000 cana kıymışsın diye hiddetlenir. Veba ise gayet sakin ve kendinden emin, ben 5.000 kişiyi öldürdüm, geri kalanı
korkudan öldü der. Evet, vücut sağlığınız ile beraber akıl sağlığınızı da koruyunuz. Unutmayınız, bozulan psikoloji vücut direncini dibe indirir.